Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bu hafta sonu savunma sanayi açısından çok aktif geçti. ISR radar sistemi Aselsan tarafından geliştirilmiş Murat 100, Baykar'ın Akıncı taarruzi insansız hava aracı üzerinde uçtu. Aynı zamanda Roketsan kara atmaca ile ilgili çok önemli bir testi yaparak menzil rekoru kırdı. Üçüncü konumuzda da Baykar'ın geliştirdiği mini seyir füzesi Kemankeş 1 seyir testi yaptı. Hadi gelin birlikte bu üç konuya beraber bakalım. Türk savunma sanayinin en büyük şirketi Aselsan 2018'den bu yana AESA olarak adlandırılan bir hava aracı için geliştirilmiş bir burun radarı üzerine çalışıyor. AESA'nın açılımı aktif dizin taramalı radar sistemi. Yani normal radarlara göre çok daha etkili, geniş bir alanı tarayabilen, aynı anda çok fazla hedefe odaklanan bir sistem. Bu sistemle birlikte daha detaylı, elektronik karıştırmaya oldukça duyarlı bir sistem hava araçlarının üzerinde 4.5. nesil olarak da adlandırılan F-16'ların Block 70, Eurofighter'ların yeni modelleri veya Rafale gibi savaş uçaklarında AESA radarlarını görüyoruz ve bu radar sistemi çok daha yüksek performansıyla hava aracının kabiliyetlerini de arttırıyor. 2018 yılından bu yana Aselsan AESA radar sistemlerinin hava araçlarına entegrasyonu konusunda çalışmalar yapıyor ve bu çalışmaların ilk meyvesini F-16'larda gördük. 2024'te F-16'nın özgür modernizasyonu projesinde yabancı radara alternatif olarak geliştirilen Murat radarı test uçuşlarına başladı. F-16 özgürden sonra kullanılan ikinci hava aracı ise Baykar'ın Akıncısı oldu. Aselsan'ın amacı Hürjet, Anka 3, Kızıl Elma ve sonrasında da milli muharip uçağı bu yeni nesil yerli ve milli AESA radarını entegre edebilmek. Türkiye Murat 100 serisi AESA radarı ile birlikte bu konuda teknoloji geliştirebilen, sistem tasarlayabilen 5. ülke olmuş durumda. AESA radarındaki en önemli detayların başında da galyum nitrat çip geliyor. Bunun altyapısının oluşturulması, sistemin geliştirilip radar üzerinde kullanılabilir hale getirilmesi hem de bunu milli imkanlarla yapabilmek büyük önem arz ediyor. Şimdi diyeceksiniz ki Akıncı üzerinde AESA radarının kullanımı neyi amaçlıyor? Tamam, savaş uçağını anladık. Akıncı'nın burnuna takılan Murat radarı öncelikli olarak geniş bir alanın taramasını sağlayacak. Burada neler yapılabilir? Örneğin bir sürü drone saldırısı var veya düşman ülke çok sayıda seyir füzesini atmış durumda. İşte bu durumda Akıncı TİHA bölgede uçarak geniş bir alanı tarayacak ve tehditleri ortaya koyacak. Yani seyir füzesi gibi çok alçaktan uçan, yakalanması zor veya aynı şekilde sürü İHA gibi yavaş uçan çok küçük hava araçları AESA radarıyla birlikte çok daha rahatlıkla görülecek. Hedef bulunduktan sonra Akıncı'nın veya farklı hava araçlarının taşıyacağı füzeler bunların düşürülmesi üzere ateşlenecek. Bunu neden anlatıyorum? Bir insansız hava aracıyla bazı görevleri çok daha ucuza ve düşük maliyetle yapabilmek mümkün. Bunu şöyle örnek vermek gerekirse geçtiğimiz aylarda İran bir balistik füze ve seyir füzeleri sürü dronlardan oluşan çok ciddi bir taarruzu İsrail'e gerçekleştirmişti. Bu tür tehditler özellikle Irak ve Ürdün hava sahasında İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın sahip olduğu uçaklar tarafından bunlar hava füzeleriyle düşürülmüştür. Görev için çok basit bir drone için bir F-15, F-22, Rafale veya Eurofighter kaldırmak zorunda kalmışlardı. Ateşledikleri füzelerle bunları vurmuşlardı ve İsrail hava sahasına girmeden bunların önemli bir kısmı bertaraf edilmişti. Şimdi benzer bir savunma Akıncı üzerinden gerçekleştirilecek. Akıncı'ya konulacak TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilmiş Bozdoğan, Gökdoğan gibi hava füzeleriyle bunlar etkisiz hale getirilebilir. Veya daha düşük özellikle TB2'ye yerleştirilecek Sungur füzesiyle birlikte bu tür hava araçları çok daha etkin maliyetle vurulacak ve bertaraf edilebilecek. Murat 100 AESA radarı Akıncı'ya takılmasıyla birlikte insansız hava araçları için artık yeni bir sayfa açılıyor. Aynı 4.5. nesil, 5. nesil savaş uçakları gibi İHA sistemleri de çok gelişmiş AESA radarları taşımaya başlayacak. Ben bu anlamda Akıncı için ihracat konusunda yeni bir sayfa açılacağını açıkçası düşünüyorum. Sonrasında bu radarı bekleyen yine TUSAŞ'ın jet motorlu Anka 3'ü, Baykar'ın geliştirdiği Kızıl Elma var. Aynı zamanda jet eğitim uçağı Hürjet'e takılacak
Bu radarla birlikte bu uçağın eğitimden yakın hava desteğine, hafif silahlı saldırı modeline geçişte de önemli bir altyapı sağlayacak. Hafta sonu Roketsan paylaştığı video ile birlikte kara atmaca ile ilgili yeni bir menzil rekorunun kırıldığını açıkladı. Daha önceki rekor Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün'ün paylaşımıyla 400 kilometrenin üzerine çıkıldığıydı. Demek ki füzenin menzili daha da uzamış durumda. Biliyorsunuz menzil işleri istihbarat konusuna girdiği için bunlar kamuoyuna ya bir devlet görevlisi tarafından açıklandığı zaman biz sizlere söylüyoruz veya üretici şirketler bunları kendi web sayfalarına yazdığı zaman sizlerle paylaşıyoruz. Ne kadarla rekor kırdı açıkçası bilmiyoruz. Biz bunun 400 kilometre ve üzeri olarak değerlendiriyoruz. Atmaca gemiden atılmak üzere tasarlanmış bir seyir füzesiydi. Sonra da kara versiyonu çıktı. Kara versiyonu Kalejet tarafından geliştirilmiş KTJ 3700 motoruyla birlikte uçuyor ve 250 kilogram ağırlığında da harp başlığına sahip. Türk Kara Kuvvetleri'nin envanterine kara atmacanın girmesiyle birlikte 400 kilometrenin uzağına nokta atışı gerçekleştirilebilecek bir füze envantere girmiş olacak. Ben bu açıdan kara atmacanın ilerleyen yıllarla da farklı bir ihracat pazarına ulaşacağını düşünüyorum. 250 kilogramlık harp başlığının taşınmasında Kalejet'in geliştirdiği KTJ 3700 serisi motorlar büyük önem arz ediyor. Bu motorlar rakiplerine göre daha az yakıt harcayarak füzenin daha uzun mesafelere gitmesini sağlayabilecek özelliklere sahip. Bu açıdan da bu füzenin ayrı bir önemi olduğunu düşünüyorum. KTJ 3200'de başlayan 3700, aynı şekilde Çakır için geliştirilen 1750 librelik itiş gücüne sahip motorlar yeni bir motor ailesini aynı zamanda oluşturmuş durumda. Yani füzeyi yaparken geçmişte yaşandığı gibi motor konusunda herhangi bir yurt dışından almak veya onların ihracat kısıtlarına takılmak yerine bu motorun da yapılmasıyla birlikte Türkiye kara atmaca ile ilgili de ihracat konusunda yeni pazarlara, yeni yerlere doğru ilerleyecek. Bu teste dikkat çeken bir başka önemli özellik daha var. Daha önceden yabancı araçlar üzerine kara atmacanın konulduğunu görüyorduk. Bu sefer Koluman tarafından geliştirilmiş Derman 8x8'in üzerinde kara atmacayı gördük. Yani basit bir kamyon olarak addetmeyin bunu. O füzenin taşınması, sistemin gereklilikleri açısından o kamyona yapılacak mühendislik modifikasyonları çok önemli. Motor, arayıcı başlık, harp başlığı derken kamyon konusunda da yerli bir çözüm sunuluyor. Koluman'ın zaten 8x8 serisi Türk Kara Kuvvetleri'nin envanterine girdi, kullanılıyor. Bu açıdan da bu kamyonlara yeni bir satış alanı oluşturulmuş durumda. Gelelim 3. konumuza. Baykar insansız hava araçlarından sonra da mühimmat sektöründe oldukça farklı bir ilerleyiş içerisinde. Günümüzde seyir füzeleri çok önemli. Bir hedef tanımlıyorsunuz. Çok alçaktan uçuyorlar. Yüksek süratle gidiyorlar ve görülmeden hedeflerine doğru ilerliyorlar. Ama seyir füzesi dediğimiz zaman, hava araçlarından atılan sistemler dediğimiz zaman devasa çok pahalı füzeler aklınıza gelebilir. Bunların yanı sıra Baykar Kemankeş 1 olarak adlandırılan yeni bir mühimmat geliştirdi. Bu sistemin özelliği çok hafif olması ve TB2 üzerinden, ki TB2'yi temel bir insansız hava aracı olarak kabul ettiğimiz zaman 2 adet taşınması çok çok önemli. Yani insansız bir hava aracıyla risk almadan bir yere kadar Kemankeş'i götürüyorsunuz ve mühimmat kanattan bırakıp kendi yolculuğuna başlıyor ve bunu da yaparken yapay zeka kullanıyor. Yapay zeka kullanmasının 2 farklı özelliği var. Yapay zekanın birincisi hedef tanıma, ikincisi de arazi takip. Yani hedefine giderken füze yapay zekayla yapacağınız bir hedef değişikliğini veya hedefle planlanan arasında bir fark var mı bunu görüyor. İkincisi, herhangi bir karıştırma veya başka bir şey meydana geldiği zaman araziyi tanıyarak hangi yoldan nasıl gideceğini yapay zeka yeni bir rota oluşturuluyor. Bunlar Kemankeş için çok çok önemli özellikler. Geçtiğimiz günlerde de Baykar seyirle ilgili de bir test yaptı. Bu test görüntülerinde TB2'nin kanat altına yerleştirilmiş 2 Kemankeş'i gördük. Kalkış sonrasında hedefe atış gerçekleştirildi ve Kemankeş
seyrini tamamladıktan sonra paraşütünü açarak indi. Bu tür seyirlerde füzeyi kaybetmemek ve daha düşük maliyetli bunu yapabilmek için bu tür paraşüt sistemleri konulabiliyor. Test tamamlandıktan sonra paraşüt açılıyor ve mühimmat yere iniyor. Böylelikle motoru, diğer sistemleri bir sonraki testler için de tekrar kullanılabilir hale geliyor. Sonuçta savaş ekonomisinde de aynı durum, testlerde de aynı durum. Maliyetleri kontrol etmek büyük önem arz ediyor. Evet, hafta sonu oldukça hareketli geçti. Bu 3 konuyu sizin için toparladım. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Aynı zamanda konu önerilerinizi de sizlerden bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve hala abone olmadıysanız aboneliğe sizleri bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.